Fabio Quartararo, 2027'den itibaren Honda forması giyecek. İlk duyduğumda bunu sıradan bir transfer sandım. Ama tekrar izleyince taşlar yerine oturdu. Görüntülere bakılırsa Yamaha garajındaki uzun vadeli gerilim patlama noktasına ulaştı. Peki bu ayrılık sadece bir imza mı? İş bununla bitmiyor. Asıl kritik nokta şimdi geliyor. Benim dikkatimi çeken nokta şu oldu. Quartararo son 2 sezondur aradaki kapatılamayan performans farkından dert yanıyordu. Düzlükte Ducati ve KTM gibi makinelerin arkasında kalmanın getirdiği o çaresizliği tasvir etmek zor değil. 12. turdan sonra viraj çıkışlarında gazı rakiplerinden daha erken açmasına rağmen motorun patinaja düşmesi her şeyi özetliyor. Yani arka lastik fazla yük aldı. Yani motoru durdurmak için harcanan fren enerjisi lastik ömrünü erken bitirdi. Görüntülere bakılırsa El Diablo bu yükü artık sırtlamak istemiyor. Ama yarışın kaderini değiştiren asıl detay bu değildi. İşte olay tam burada değişiyor. Quartararo'nun gidişiyle birlikte Yamaha garajında çok büyük bir koltuk boşalıyor. Aprilia ve KTM gibi üreticiler gelişim eğrisini yukarı taşırken Iwata merkezli üretici yeni bir döneme girmek zorunda. 2027'deki yeni 850cc motor kuralları kapıdayken fabrika ekibinin elinde sıfırdan bir proje inşa etme baskısı var. Honda tarafı ise Marquez sonrasında kaybettiği o mühendislik liderliğini geri istiyor. Bu yüzden Quartararo'ya o devasa teklifi götürdüler. Tahminim şu ki, HRC yönetimi eski günlerine dönmek için tüm bütçeyi masaya serdi. Ama burada ilginç olan başka bir ayrıntı var. Burada küçük ama çok önemli bir detay var. Quartararo Honda'ya giderken, Yamaha cephesinde testlerde ve prototip süreçlerinde ter döken başka bir isim var. Toprak Razgatlıoğlu, Prama Pramac Yamaha ortaklığıyla bu ekosistemin tam merkezine yerleşti. İlk izlediğimde bu ortaklığı sadece geçici bir test süreci sanmıştım. Görüntülere bakılırsa durum hiç de öyle değil. Toprak sadece Superbike'dan gelen bir misafir değil, artık motorun karakterini değiştiren ana aktörlerden biri. Peki bu durum fabrika koltuğunu nasıl etkileyecek? Asıl soru işareti burada başlıyor. Görüntülere bakılırsa, Yamaha'nın elindeki en büyük koz artık, o agresif sürüş stiline adapte olabilen bir pilot profili. Quartararo'nun frenlemede yaşadığı o hassas denge problemlerini hatırlayın. Toprak ise tam tersine, motosikleti arkadan kaydırarak durdurmayı seven ve ön lastiğe binen yükü minimuma indiren bir sürüş karakterine sahip. Yani frenlemede arka tekerleği havaya kaldırma alışkanlığı, sıralama turlarındaki o sert duruşlar. Bu tarz, Yamaha'nın mevcut şasi problemlerine tam da aranan reçete olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla fabrika mühendisleri, şu sıralar verileri tam olarak bu karakter üzerine güncelliyor. Ama işin boyutu sadece bununla sınırlı değil. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Muhtemelen aklınızdan şu geçiyor. Quartararo gibi bir dünya şampiyonunu kaybeden bir marka, yeni sezonda liderliği doğrudan, Toprak gibi MotoGP tecrübesi henüz taze bir pilota bırakır mı? Büyük ihtimalle risk büyük görünüyor. Ama Aprilia'nın genç yeteneklerle nasıl sıçrama yaptığını unutmayalım. 2027 regülasyonları herkesi sıfır çizgisine getirecek. Motor hacimlerinin küçülmesi ve aerodinamiğin azalması, fabrika takımlarının tecrübe avantajını bir gecede sıfırlayabilir. İşte tam da bu noktada, prototipi ilk günden beri geliştiren pilot olmak en büyük avantajı sağlar. Peki bu senaryo gerçekleşirse, Yamaha tamamen Türk yıldıza mı kalacak? Detaylar derinleştikçe tablo netleşiyor. Tekrar telemetri ekranlarına baktığımızda, ilginç bir grafik görüyoruz. Viraj girişlerinde motosikleti yatık tutma süresi uzadıkça, sıralı şanzımanın tepki süresi kritik bir eşiğe ulaşıyor. Quartararo bu yüzden dikey pozisyona daha çabuk geçmek zorundaydı. Toprak ise motosikleti virajın ortasında döndürme yeteneği sayesinde
bu dezavantajı avantaja çevirebiliyor. Yani motoru erken doğrultup gazı açma avantajı elde ediyor. Görüntülere bakılırsa Yamaha mühendisleri bu sürüş verisini 850 cc motor projesine entegre etmeye çoktan başladı. Bu da bize yeni dönemin taslak ipuçlarını veriyor. Ama asıl merak uyandıran başka bir konu var. HRC'nin Quartararo hamlesi sadece bir pilot transferi değil, Japon üreticilerin Avrupa hegemonyasına karşı başlattığı son büyük direniş hattı. Ducati'nin padoktaki o kalabalık üretici avantajı karşısında Honda ve Yamaha tek tek hamle yapıyor. Quartararo Honda'yı ayağa kaldırmaya çalışırken, Yamaha ise toprak gibi farklı bir ekolden gelen lideriyle tamamen yeni bir DNA inşa edebilir. Bu iki hamlenin çarpışmasını 2027'nin ilk yarışında izlemek gerçekten büyüleyici olacak. Benim düşüncem, bu değişim dalgasının padoktaki tüm güç dengelerini altüst edeceği yönünde. Ve asıl final sorusu tam burada karşımıza çıkıyor. Yarış mühendisliği cephesinde ise veriler başka bir gerçeği fısıldıyor. Aprilia ve KTM gibi markalar arka aerodinamik kanatçıklarla viraj çıkış stabilizasyonunu artırırken, Yamaha bu alanda hala rüzgar tüneli verileriyle boğuşuyor. Quartararo'nun bu yüzden son turlarda lastik ısı yönetiminde zorlandığını ekranlarda net şekilde gördük. Yani sıcak hava koşullarında arka lastiğin erken aşınması, motorun elektronik haritasını tamamen kısıtlıyordu. Honda ise bu dezavantajı aşmak için şasi sertliğini esnetme yoluna gidiyor. Peki bu teknik ayrışma gelecekte pistte ne doğuracak? Asıl merak edilen detay şimdi geliyor. Sizce bu büyük değişim rüzgarında haklı çıkan kim olacak? Quartararo'nun Honda ile yeniden zirveye tırmanma kumarı mı tutacak, yoksa Yamaha'nın tüm projeyi, Toprak'ın o agresif ve sezgisel sürüş stiline emanet etmesi mi kazanacak?